Dana yarım senin dana hoppa. Oy, oy. Sırtıma aldım her yakam kılçık oluyor. Kaşındırıyor. Olan kesime gidiyor. Hep ben bakıyorum bunlara. Ağızlarına gidiyor. Su koydun mu? Durun bakalım yavrularım. Can kuşlar. Her halit. Getir. Gel. Gel. Yalama. Gel. Getir. Gel. Gel oğlum. Gel. Sakar. Gel. 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 Tel kapının teli aşağı düşmüş baksana.
hayvana kellesini soğuşuk. Buradan yana girişik. İpten bağlayan iğnesi. Su getireyim bir de bir kova. Yolun sonu görünüyor. Yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ölüm bir nefeslerinden. Bak feleğin çemberinden. Gel. 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 Komşular varmış, insanlar yaşıyormuş, keçi, koyun, inek yapıyorlarmış. Hep ev yerler bura. Şu aşağılar inek sayalarmış, keçi sayalarmış. Komşuluk çoktu. Şimdi kimse yok. Biz yalnız yaşıyoruz. Kimseler kalmadı bu çoban. Bir çoban tavada uzakta öbür yüzde duruyor o da. Bizim gibi karadan. Kimseler kalmadı. Eskilerden hep adım başına böyle evdi. Yatak, keçi, koyun, inek yapıyorlardı. Evlen göçüyorlardı. Şimdi gelen yok. Sade biz duruyoruz işte. Ceyran yok. Çamaşırı elimizle, suyu elimizle çekiyoruz. Bulaşık, çamaşır hepimiz elimizle. Çocuklarımı 3 tane büyüttüm. Hep sırtımda. Keçi sağırkana falan hep sırtıma sarındım. İnek sağırkana falan. Bakan yoktu o zaman. Annem Dışköy'de. Kayınvalide de yoktu. Yalnız. Dağlardayız işte. Kimse kalmadı gayrı ya. Biz duruyoruz işte, bırakamıyoruz. Keçiler kalabalıktı o zaman. 450-500'e yakın keçi vardı. Koyun, inek kalabalıktı. O zaman sağıyorduk. 2 yük eşeklerle köye süt indiriyorduk. Şimdi azalttık ama yaşlanınca yine bırakamıyoruz işte keçiler, koyunları, inekleri. Duruyoruz böyle dağlarda. Küçüklüğümden beri ben bu dağlardayım. Çocukluğum da bu dağlarda geçti. Sonra evlendim, yine bu dağlarda duruyoruz. Yaşlandık, babaanne olduk. Gene dağlardayız işte. Bakalım yapıyoruz, bakalım nereye kadar yapacağız. Hey. Başak. 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 Oy Başak. Hey Başak. Gel. Oy. Oh. Oh, hey! Ha! Hey!
Şimdi bu keçiler koyunları yayılıma gönderiyorum. Akşama dönüp geliyorlar. Arkasından da gidiyoruz. Tabi gitmesek kurt, çakal çok telef oluyor. Köpekler var ama yine de köpekleri avutup bazen yedirdiğimiz oluyor. Bunlar bizim işte baba mesleğimiz. Bizler artık son sahipleriyiz bu hayvancılığın. Son nesilleriyiz. Babam 90 küsur yaşında bu dağlarda vefat etti. Bu işin, bu mesleğin ardı sıra. Ben yine 60-61 yaşlarında yine devam ediyoruz işte. Zor şartlarda. Biz burada elektrik yok, ne bileyim yolları yağmur sel yağdığında yollar sıkıntılı oluyor. Şehire gidemiyoruz. Ama mücadele yine de mücadele devam ediyoruz işte edebildiğimiz yere kadar. Bu hayvanların gübresini çiğnemeden, çangın sesini duymadan, ne bileyim, yani canımız rahat etmiyor. Sabahın erken saatinde horoz sesi, köpeklerin sesi, bunlar ayrı bir zevk bizim için. İşte gözümüzün yettiği yere kadar biraz daha mücadele edeceğiz. Bu şartlarda yapılmaz. Hani parayla pulla da değil. Bizim için onun ayrı bir zevki, onun ayrı bir spor alışkanlığı var bizim vücudumuzda. Ben her gün bu dağları 10 kilometre belki 20 kilometre yürüyerek dolaşıp geliyorum hayvanlarla birlikte. Bu yaşta 60-61 yaşında. Ama ben evde otursam ne bileyim kahvede şurada burada hasta olurum. Öyle düşünüyorum yani vakit geçiremem. Bizim için yani bu da ayrı bir zevk. Çok yorucu da olsa yani stresli de olsa ayrı bir zevkli tarafları da var. Anam beni şu dağın üzerinde doğmuş. O zaman orada yaylada duruyorduk. Cuma Tepesi deriz buraya. O zamanlar vesait yok, yol yok. Orada dünyaya gelmişim. Halen daha 60-61 senedir bu dağlarda biz işte yaşamaktayız. Yani şimdiki nesiller yapmıyor işte. 3 tane oğlan, 3'ü de Bergama'da. Bizde bitecek tabii ki bu da bir gün. Bitinceye kadar işte biraz daha mücadele edeceğiz. Hayırlısıyla inşallah. Hep sen mi ağladın, hep ben mi yandım? Benden gülemedim, yalan dünyada. Hep sen mi ağladın, hep ben mi yandım? Benden gülemedim, yalan dünyada. Salan dünyada ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Ben geldiğimde, buraya evlendiğimde 15 yaşındaydım. 88'lerdeydik işte. Bu sırtın yukarısında duruyorduk. O zaman ta uzakta. Atla bir eşekle böyle yukarıdan ta bu deriye süt indiriyorduk şuraya düzlüğe. Orada sütçü geliyordu, ona veriyorduk.
Şimdi rahatlık, şimdi araba var, şey var da yukarılarda duruyorduk hep, atlan, eşekler. Keçi sağıyorduk, inek sağıyorduk. Yukarılarda duruyorduk hep, sırtlarda. Yayan gelip gidiyorduk köye falan, atlan, eşeğle. İşte dağların karnını zor zor çektik de daha da çekiyoruz. Çocuklar hep yalnız büyüttük. 3 tane çocuk. Keçisi arkada, sırtıma sarınırdım örmele. İşçile geçerdi. Geçilerin boynuzu gelecek göğsüne indirenti çocuklar da indirirdim bu büyük olanı. O zaman da topraklar ağzına atardı. Karıncalar bastırdı. Elini tutardı karıncalar. Ağlardı biz geçisi arkada. Öyle zebil büyüttüm işte üçünü de. Şimdi büyüdü, hepsi çoluğa çocuğa karıştı da. Öyle işte günler geldi geçti. Ne zaman geldi geçti de bir de babaanne olduk, dede olduk. 8 tane torun sahibi olduk bir de. Ya ne yapalım. Bunları içeri sobaya götürelim, ıslanmasın. Bunlar ıslandı mı sıkıntı olur, yanmaz. Bunları karışık atarsak daha dayanıyor sobada. Yaşla kuruyu karıştırsak daha iyi. Bizim için de dayanır. Çocuklar üçü de işi var, Bergama'da duruyorlar torununa gelinle. Biz nerede de yayladayız işte. Dağların karını çekiyoruz. Bir teyze vardı Kapıkaya köyünden. Dağların efesi bunlar, dağların kralı bunlar diye seviyordu da. Bize öyle diyor. Bizden başka yaşayan kalmadı bunlarda işte. Komşu yok. Böyle durup günlerimizi geçiriyoruz. Ne yapalım? Dağların da yericik yerinde pinar kalmamış. Şimdi gençler durmuyor gari. Gençler böyle gezelim, giyelim, gezelim, tozalım, yiyelim, güzel yaşayalım. Para bol olsun, güzel giyinelim, güzel gezelim. Böyle elde yıkamayı, bulaşığı, çamaşır sevmiyorlar. Dağların karnını çekmeyi zor geliyor gençlere. Şimdiki gençlere zor geliyor. Biz de dağlara alışkın olduğumuzdan Bergama'da duramıyoruz. Bir gün gidiyoruz, kafamız kazan gibi oluyor. Hadi geldik mi sanki çok iş yapmış gibi yoruluyoruz. Bergama'dan gelince. Zor dağlarda yaşamak. Boğaz veremiyor mu? Açmayacağız. Bir arabada ben de. Beni kaldırıyor arkama. İyi oldu. Yumruklarımızı. Mustafa nereye gitti? Değil oraya gidelim. Mustafa size çekiyor. Gel bakalım anam. Hadi gel. Gel kaçır balen gelin bir. Geçelim. Değil çırpı getiren burada. Şu kabaklardan da doldursak bari.
sobaya dolduruversin şu dolukları. Kütbekleri hazır koyuyorum. Bunları götürelim diye. Kırk da dolu. Enteler de dolu. En uzana iner. Sen enteler şey. En uzana iner. Olsun ya onlar nasıl götürür? Ha? Şuraya ince de onların. Kilo süt. Şimdi alışkanlık işte. Ne yapayım? Ben şu çırpıları götüreyim de ocak tutuşturmaya iyi oluyor bunlar. Akşamüstü inekle geliyor bunlar etler sapı daha dizdi ilerlere. Yerdeki danalara filan su koydun mu? Islandı mı? Oh. Allah yoruldum işte. Gelin de böyle. Sen entik oluyor da iyi misin? Gittiniz mi odunları? Gittik çırpı Ne daha neyle? çok çırpı dolu. Gittim binde birer arka. Tutuşturması iyi oluyor ocağı sobayı. Bazlamanın altında yakması, köpek yavrularının yemeğin altında yakması iyi oluyor çırpı. Ankara'da yedim taze meyvaya, boşa çiğnedim yalan dünyayı. Söyleyin anama, anam ağlasın, anamdan gerisi yalan ağlasın. Trene bindim, tren salladı, zalim doktor ciğerim elledi. İyi olursun diye geri yolladı. Söyleyin anama, anam ağlasın, anamdan gerisi yalan ağlasın. Her yaka yaprak oluyor. Asma var, asmanın yemişin yaprağı. Her gün süpür, her gün yaprak oluyor. Odun bölüyoruz. Odun kıyınca
Odun pisliği oluyor. Sonbahar gayrı ağaçların yaprağı dökülüyor. Geçiler pisliyor, buradan geçiyor. Sonbahar odun bölündüğünde bayırda da dağda da olsa süpürmek istiyor. Buraları kışlık bir şeyler ekelim. Biraz ekliyor ama biraz daha ekelim. Soğan sarımsak eksik. 30 yerlerine. Odun atayım. Burada domates, biber, patlıcan hepsini ekiyoruz biz buraya. Yazdık. Kışlık soğan, sarımsak, marul gibi. Çalışmadık mı duramıyoruz. İşte böyle bir şeyler öğretip Yazın bahçemizi dikiyoruz. böyle vakit geçirmek Kışın da soğan marul ekiyoruz abi bu bizim için mevsimde. güzel bir şey oluyor. Bunların tohumunu alıyorum ben benim. Kızaranları. Tohumundan ekip yetiştiriyoruz. Göçmen biber deniyor bunlara. Her çeşit biberden ektiydim bu sene. Öyle. Geçti son mevsimde. Topladım geçen ne varsa üstünde kırağı yağıyor diye. Kalcanlarımız filan ek. Yazın bolluk oluyor da yaz zepsesi. Kışın işte soğan ekiyoruz. Marul sarımsak ekiyoruz. Yazın da yaz şeyini ekiyoruz. Bol bol yiyoruz. Kulağımızın dibinde pazara gidemediğimiz zaman koparıp kendimiz buzlardan koparıp yiyoruz. Biberlerimizi filan böyle. Şu olmuş. Soğukta. Biberler hepsi olmuş. Belki senden ayrılmazdım. Bu ayrılık sebep oldu. Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Mısırgının adı taze taze. Pek güzel. Bunun gözlemesi, yanlaması güzel oluyor da böreği de oluyor. Yanlaması da oluyor. Yufkanın arasına. Geçiriver. İçine girer inek arkasına da bir tahta da şu çırpıyı koy. Girmez. Yalama inek girer. Girmez gari. Geçi yıldırımda herhalde zili orada ötüyor. Oradan geliyor da bir kısmının ötüyor, bir kısmı bu tarafa geçti herhalde. Bir kısmının duyulmuyor. Türkü söylerdim. Yalnız canım sıkıldı mı buralarda, bahçelerde. Söylerdim hep. Dağlar seni
delik delik delerim, delerim. Kalburalar toprağını elerim, aman anam elerim, anam anam yalarım. Dağlar seni delik delik delerim, delerim. Kalburalar toprağını elerim, anam anam